selam. Ege'de bir yerleri yeni bölümde hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde kıyı bölgeleri biraz bırakıyoruz ve Ege'nin içlerine doğru gidiyoruz. Bugünkü durağımız Manisa'nın en güzel ilçesi diyebileceğim Kula ilçesine. Evet arkadaşlar, hava genelde rüzgarsız bugün. Bu yönden çok iyi. Bugün çünkü güzel drone çekimleri yapmak istiyorum. Diğer yandan bazen durmam gerekiyor. Çünkü motorla giderken hava gerçekten soğuk. O yüzden ara sıra ihtiyacımızı gidermemiz gerekiyor. Üstüne koyduk. Hadi bakalım devam edelim. Turgutlu'ya vardım. Şimdi önümde Salihli var. Salihli'den sonra Kula. Beni takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Ben Tenere 700'ümü 2 ay önce aldım. Bu 2 aylık zaman zarfı içerisinde birçok yere gittim aslında. Bunları da sizlerle paylaştım. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta 1000 kilometreyi görmüştüm. Bu da rodaj bakımı anlamına geliyordu. Dolayısıyla 2 hafta önce aslında bir randevu almıştım. Ama iş yoğunluğundan dolayı randevuya gidemedim. Sonra tekrar randevu aldım. Serviste yoğunluktan ötürü tekrar bir hafta sonra yaptı. Ben de Perşembe günü en sonunda rodaj bakımını yaptırabildim. Tabii 1000 bakımını yapmak, 1000 kilometreye ulaşmak rodajın bittiği anlamına gelmiyor. 1600 kilometreye kadar rodajda uyduğumuz kurallar geçerli olduğu için bu seyahatten sonra aslında rodajımı tamamlamış olacağım. Bu zaman zarfı içerisinde, yani 1000 kilometreye ulaştıktan sonra yaklaşık 2 hafta herhangi bir yere gidemedim. Dolayısıyla arayı kapatmam gerekiyor. İnşallah bundan sonraki haftalarda sizlere Ege'yi tanıtmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi her yerde üzüm bağları var. Manisa'nın ilçelerinin ana gelir kaynaklarından bir tanesi zeytin dışında üzüm bağları. Gerçekten üzüm bağları çok fazla var. Herkesin de üzüm bağı var. Gördüğünüz gibi yine sol tarafta görebilirsiniz. Bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı üzüm bağları. Manisa ve ilçeleri için.
Kula'ya ulaştım. Ama Salihli'de yağmur başladı. Kula'ya doğru havanın biraz daha yumuşayacağını düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Yoksa bugün çok ıslanacağız gibi duruyor. Bakın. Sonuçta kafasını koruyor mu? Koruyor. Kask. Evet. Aralık ayındayız, haliyle kış. Yağmur yağıyor ama hava çok sakin. Bu yönden şanslıyım. Şimdi lokantaya gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü çok acıktım. Telefon tutucu da almadım. O yüzden çoğu zaman sıkıntı yaşıyorum bu tarz konularda. Şimdi ileriden sola gireceğiz. Buradan. Sonrasında da lokantaya ulaşacağız. Tabi Kula'nın tarihi evleri çok meşhur. Dediğim gibi fırsat olursa, rüzgar yok ama drone bu bulutlu havada uyduları görür mü bilmiyorum. Drone çekimi yapmaya çalışacağım. Tabii yağış olduğu için sokaklar bomboş. Bakalım. İzmir'in ve Manisa'nın birçok ilçesinde olduğu gibi Kula'da da motosiklet kullanımı çok yaygın. Evet, Kula meydan karşısı. Şirin bir yer aslında Kula. Evet. Şu an ileriden sağa girmem gerekiyor. Soralım abimize. Kolay gelsin. Abi, Ekmekçioğlu lokantası hangi aradaydı? Evet abi. Ekmekçioğlu. Abi hemen soldan geliyorsun. İkinci lokanta. Bu soldan değil mi? Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ve Ekmekçioğlu lokantasına geldik. Kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Yok abi, çıkıyor. Tamam Selim abi, çok teşekkür ederim. Hadi hayırlı işler. İyi günler, kolay gelsin. Kula'ya geldiğinizde Ekmekçioğlu lokantasına geliyorsunuz. Buranın meşhur güvecinden yiyorsunuz. Güveci hem oğlak hem kuzuyla yapıyorlar. Ben ikisini de denemiştim. Ben daha önce oğlak güvecini denemiştim. Bugün de kuzuyu denedim. Eğer et kokusunu çok sevmiyorsanız direkt kuzu güvecinden yiyebilirsiniz. Evet, şimdi Jeopark'a gidiyoruz arkadaşlar. Hava gerçekten muhteşem.
Bunlar meşhur Tula evleri. Gördüğünüz gibi sokaklar buralarda çok dar. Sadece bir arabanın geçmesine izin verecek kadar yapılmış. Bu evlerin birçoğu restore ediliyor. Gelen insanlar da buraları gezmeyi tercih ediyor. Gerçekten mükemmel. Tula'ya gelip buraları görmelisiniz. Evet, Geopark tabelası varmış. Evet, karşıda Türkiye'nin sayılı aktif yanardağlarından Divlit Yanardağı'nı görüyorsunuz. Ben de ilk defa görüyorum. Gerçekten inanılmaz. Divlit Yanardağı'nın kraterini koruduğu söyleniyorlar. En son 4500 yıl önce patlamış ve birazdan göreceğiniz muhteşem bir coğrafya ortaya çıkmış burada. Karşınızda Divlit Yanardağı. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben konuşuyorum ama sen duymuyorsun herhalde. Hoş bulduk diyor. Geopark'tayız. Burada bir müze var. Müzeyi bir gezelim. Aslında burada güzel bir giriş yapılmış. Burada kafesi de var. Geldiğiniz zaman bir şeyler içebiliyorsunuz. Yol gerçekten güzel. Kulağın içerisinden rahatlıkla çıkılabiliyor. Burada yapılan çalışmalara ait şeyler var, bilgiler var. Artemis Tapınağı varmış aslında burada. İç Anadolu'da nasıl Frigya varsa burada da Lidya gerçekten büyük bir imparatorluktu zamanında. Tabii biz daha sonra Lidya'nın başkenti Sardes'e de gideceğiz. Tabii Roma'nın izlerini burada da görüyoruz. Zaten 1000 yıllık Roma hakimiyetinden sonra Osmanlı hakimiyetine geçen bu topraklar Yunus Emre'lere falan fistan herkese ev sahipliği yapmış. Aslında Salihli'de de bir jeopark var, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, jeopark yetkilisi Yiğit Bey ile beraberiz. Yiğit Bey burada jeoparkla alakalı bize kısa bir bilgi verecek. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli jeoparkı olan Kolosal UNESCO Global Jeoparkı'na hoş geldin diyeyim tekrardan. Tanıtım merkezimizi gezdin zaten. Evet, gezdim. Orada jeoparkın diğer unsurları anlatılıyor. Ben şu an bulunduğumuz yere, arkamızda gördüğünüz, sen çekim de yaptın herhalde. Evet. Bu siyah kayaların hepsi aslında sönmüş lav akıntıları. Arkamda görmüş olduğunuz volkan konisi de Türkiye'nin en genç volkanik sahalarından biri olan Kula Divlit volkan konisi. Yaklaşık yaşı 10.000 yıl. Bölgede daha genç akıntılar da var ama bizim arkamızdakinin yaklaşık yaşı 10.000 yıl. Sen gezdin gördün, arkada böyle ahşap köprüler, yürüyüş yolları, lav akıntıları var. Bölge tabii çok tektonik açıdan aktif bir bölge. Dolayısıyla burada sıcak sular, volkanizma ve fay hatları, bunların üçü hep paralel şekilde burada bulunuyor. Bölgemizde sıcak su kaynakları da var. Salihli'yi dolaştıysan
Orada da yine sıcak. Oraya daha Orada- geçmedim abi. Direkt Tamam, Kula'ya bundan sonra da geldim. Oraya geçersin. Çünkü Jeopark sadece yer bilimleriyle alakalı değil, aynı zamanda kültürel jeositlerimizin olduğu da bir konsept. Sahil tarafında daha çok kültürel jeositlerimiz var. İşte Sart, Artemis, Bintepe'ler, Kurşunlu Şelalesi gibi orada da jeositlerimiz var. Yine doğuya doğru gittiğimizde peri bacaları var. Ege bölgesindeki peri bacalarımız, Kula peri bacaları diyoruz. Bazıları Kuladokya diyor da ben pek sevmem Kuladokya demeyi. O yüzden Kula peri bacaları diyorum. Sen de bahsederken öyle bahsedersen Anladım. sevinirim. Tamam. Kula peri bacaları. Aynen. Jeopark'ımız 2013 yılından beri aktif. 2015 yılında UNESCO tescili aldık. Yani UNESCO çatısını aldı. Çatısı altına girdi dünyadaki tüm jeoparklar. O zamandan beri UNESCO Global Jeoparklar olarak faaliyetini sürdürüyor. Biz peki ne yapıyoruz jeopark olarak? Jeoparkların aslında 3 tane ana amacı var, hedefi var. Birincisi eğitim, ikincisi sürdürülebilir kalkınma, üçüncüsü de turizm. Aslında bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Çünkü biz yereldeki halka, öğrencilere eğitim verdikçe bu volkan konisini, peri bacasını, bazalt sütunlarını onlar sahiplenmeye başlıyor. Çünkü neden? Bunun bir değer olduğunu anlatıyoruz biz öğrencilere. Onlar da büyüdüklerinde burayı korusunlar, kollasınlar. Buradan bir gelir elde edebilsinler. Evet. Nasıl gelir elde ediyor? İşte gelen turistler aracılığıyla. Turistler gidiyor işte çarşıda alışveriş yapıyor. Ekmek alıyor, helva alıyor vesaire. Hediyelik eşyalar satın Evet. alıyorlar. Bu şekilde bir döngü halinde yerel halkın kalkınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Jeoparkların hedeflerini yerine getiriyoruz. Anladım. Yiğit abi çok teşekkür ederim ederim. verdiğin bilgiler için. Evet. İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah, her zaman Çok bekleriz. teşekkür ederim. Sağ olun destekleriniz Eyvallah, için. eyvallah. Jeopark alanına giriyorum. Karşımda gördüğünüz Divlit Yanardağ. Yol bu şekilde toprak. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi bana söyledikleri yaklaşık bir 2 kilometre gideceğiz. Daha sonrasında motorumuzu park edip yürüyüş parkuruna dalacağız. Jeopark'ı araçla gezebiliyorsunuz. Sadece yürüyüş yollarına elbette araçla giremiyorsunuz. Ben şu an ilk araç parkına varacağım. Daha sonrasında yaklaşık 1,5 kilometrelik bir parkuru yürüyüp geri dönüş yapacağım. İlk park yerinde tuvalet yapmışlar ama tuvaletler çalışmıyor. Şimdi yürüyüş parkuruna gireceğiz.
Jeopark'ın gezimini bitirdim. Şimdi Kula peribacalarına gideceğiz. Hava gerçekten muhteşem. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüş yaptım. Çünkü bu yürüyüş parkurunun sonunda ahşap köprüler var. Manzara gerçekten inanılmaz. Buraya geldiğiniz zaman ahşap köprüleri görmeden sakın dönmeyin. Şimdi Kula'da son durağım olan peribacalarına gidiyorum. Sonrasında geri dönüş yoluna geçeceğim. Yaklaşık bir 150-200 kilometre yolum var. Muhtemelen saat 7-8 civarı İzmir'de olacağımı düşünüyorum. Peribacalarında görüşmek üzere. Yol gerçekten harika. Buraya aslında yazın gelmenizi tavsiye ederim. Benim gelişim çok zamansız oldu. Eminim yaz aylarında burası muhteşemdir. Kula peribacalarına geldim. Karşıyı umarım görebiliyorsunuzdur. Görüntü nettir umarım. Kula peribacalarına giriş yaptık. Bildiğiniz gibi peribacalarının oluşumu yıllar, yüzyıllar gerektiren bir eylem. O yüzden yaşıyorken bunlara şahit olabilmek gerçekten harika. Buradaki kayaçların yapısından dolayı aşırı aşınma, soğuma, rüzgar, yağmur gibi etkenler bu taşları etkileyerek bu şekilleri almasına vesile oluyor. Görüyor musunuz? Gerçekten inanılmaz ve muhteşem. Şuna bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. Tabi buralara da sürekli turistler geliyor. Görüyor musunuz? Muhteşem. Şu an Kula peribacalarındayım. Bugünlük benden bu kadar. Gerçekten çok yoruldum. Yaklaşık 200 kilometre yol yaptım. Kula'dayım. Kula peribacalarındayım. Bugün öncelikle Jeopark'a gittik. Orada bir yürüyüş parkuru vardı. Yürüyüş parkurunu tamamladım. Sonrasında buraya geldim. Burası gerçekten inanılmaz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir hafta sonu ama yazın gelmeniz daha iyi olur. Gelin ve buraların tadını çıkarın. Buralar gerçekten harika. Sonuç olarak kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bunu sürekli söylüyorum.
Sağ olun, sizler de yavaş yavaş da olsa abone oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yolda görüşmek üzere.